Öyle bir yer düşünün ki her şey serbest. Uyuşturucu serbest. Alkol serbest. Cinsel istismar serbest. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. İstediğin her şeyi. Öyle bir yer düşünün. Gözlerinizi kapatın ve düşünün. İstediğiniz her şeyi yapabildiğiniz bir ülke, bir şehir. Her şey serbest. Sokakta eroin tüketen insanlar, alkol içen ve kimse de birbirine bulaşmıyor. Öyle bir yer düşünün. Evet, böyle bir şehir mevcut. Çin'de bulunan Va diye geçiyor ismi. Google Maps'te bulamazsınız. Bulsanız bile vize için başvuru yaparsanız başvurunuz reddedilecektir. Kesinlikle okumadan reddedilecektir. Ve dünyanın en gizli yerlerinden biri. Kesinlikle internette araştırabilirsiniz. Yani orası hakkında pek fazla bilgiye sahip değiller. Yani bir pazar var. Bir pazar düşünün. Pazara giriyorsunuz. Aslan eti mi arıyorsunuz? Var. Kaplan eti mi arıyorsunuz? Var. Dinozor bacağı mı arıyorsunuz? O bile var. Yani öyle bir değişik bir ülke. Burası nasıl oluştuğu konusunda ben size biraz bilgi vereyim. Çin'de olaylar sarpa sarıyor. Belli bir grup tarafından. Bu grup Çin tarafından serbest bırakılıyor ve kendilerine bir bölge veriliyor. Siz burada yaşayacaksınız deniyor. Bunlar orayı çevirip kendine ait bir ülke haline getiriyorlar. Çok acayip bir yer. Çok dikkatimi çekti. Hadi gelin biraz da videolu olarak sizler için araştırdım. Bunları bir izleyin. Nasıl bir yermiş? Acaba biz de gidebilir miyiz diye düşünmeyin. Va'nın sınır kapısı. Burası genelde gazetecilerin davet edildiği bir yer değil. Dünyanın en gizli yeri Va. Myanmar'ın doğusunda yer alan Shizhen eyaletindeki Va bölgesi sakinleri dışında çok az insanın gördüğü bir yer. BBC muhabiri John, fiili olarak özerk bir yapısı bulunan bu eyalete gitti ve izlenimlerini yazdı. Va, dünyanın en gizli yerlerinden biri. Burayı Google haritalarından arayın, bulamayacaksınız. Vize için başvurun, reddedileceksiniz. Ancak Myanmar ve Va eyaletinde devir değişiyor. Basının çağrılmasının nedeni tam belli değil. Hala tam anlamıyla net olmayan bazı nedenlerle BBC'nin de içinde olduğu küçük bir uluslararası ve yerel gazeteci topluluğu ilk kez buraya rehber eşliğinde geziye davet edildi. Va'daki bir okulda Çince kitapla çalışan bir öğrenci. Buraya Myanmar'ın kuzeydoğusundaki Çin sınırından uzak olmayan bir sınır karakolundan giriş yaptık. Girişte Myanmar askerleri tarafından sıkı bir şekilde arandık. Daha sonra yerel bir TV kanalı olan Va TV'den refakatçılarımız tarafından sıcak bir şekilde karşılandık. Gözlerinin içi gülerek Va eyaletine hoş geldiniz dediler ve bizi pick-up arabalarına götürdüler. Bu uzun zamandır beklenen bir ilk buluşma gibiydi. Va halkının tarihini göz önünde bulundurduğumuzda biraz da gergindik. İngiliz sömürgeciliği döneminde burası Vahşi Va olarak biliniyordu. O dönemde Va'lar gaddar bir şekilde savaşmalarıyla düşmanlarının başlarını kesip daha sonra da direklere asmalarıyla nam salmıştı. Kafa avcılığıyla ilgili yapılan korkunç şakalar eşliğinde isyancıların bölgelerine yol aldık. Va eyaleti ortalama olarak Galları büyüklüğünde. Nüfusu yaklaşık yarım milyon. Tam anlamıyla devlet içinde devlet. Çin'le sınırı bulunuyor. Afyon ve eroinle kazanç sağlıyor. Özellik statüsü Va isyancılarının 1989'da merkezi hükümetle yaptıkları barış anlaşmasına uzanıyor. Va'daki çay üretimi dahil birçok ekonomik faaliyet Çin piyasasına bağlı olarak yürütülüyor. Savaşı durdurmaları karşılığında isyancılara yönelik istedikleri gibi topraklarını yönetme hakkı verildi. Bundan sonra Va'da ellerinde en kazançlı ekine, haşhaş çiçeğine yöneldi. Bir sonraki 10 yılda Va eyaleti ve Altın Üçgen dünyanın önde gelen afyon ve eroin üreticilerinden biri olarak nam yaptı.
Öyle görünüyor ki dikkatli bir şekilde organize edilmiş gezimiz en azından bir bölümüne bakılırsa Wa'nın uyuşturucudan vazgeçtiğini göstermek amacını taşıyordu. Bu yüzden ilk günlerde haşhaş çiçekleriyle yer değiştirilmiş ekinlerin olduğu yerlere götürüldük. Çay, kahve, kauçuk. Çin etkisi. Wa'nın ikinci kenti Maung Mao'da Tayvanlı bir iş adamı yanımıza gelerek sahibi olduğu bakımlı, düzenli, güzel kokulu siyah çay tarlaları hakkında bizimle konuştu. Bize Wa eyaletinde üretilen hemen hemen her şey gibi çayın da Çin'e satıldığını söyledi. Doğrusu Wa eyaleti Myanmar'dan çok Çin'e benziyor. Kullanılan para birimi Çin Yuanı. Konuşulan temel dil Mandarince. Elektrik ve cep telefonu ağları gibi altyapısı da sınır vasıtasıyla Çin şirketlerinden geliyor. Wa'daki para birimi Çin Yuanı. Dilde ağırlıklı olarak Çince. Myanmar'ın parçası olmanın bize faydası var mı bilmiyorum diyen İnşaat Bakanı Yenkor yüksek sesle gülerek ekliyor. Ama ne bağımsızlık ne de Myanmar'a dahil olmak istiyoruz. Bu strateji şu ana kadar iyi çalışmış. Wa son 20 yıldır kurnazca iki komşu birbirine karşı kullanarak bir denge kurmuş. İyi donanımlı isyancı ordusu Burma ordusunu yeterli uzaklıkta tutarken Çin ile olan iş ilişkileri Wa'nın altyapı oluşturmasına ve zenginleşmesine izin verdi. Burada bize gösterilen yol ve okullar daha sadık Myanmar eyaletini kıskandıracak cinsten. Ama uyuşturucu hala büyük bir sorun. Görebildiğimiz kadarıyla afyon yetiştiriciliği neredeyse sona ermiş. Ancak uyuşturucu alışkanlığı kapalı kapılar ardında devam ediyor. Wa'daki vahşi yaşam ürünleri pahalı dükkanlarda satılıyor. Birleşmiş Milletler ve ABD Dışişleri Bakanı raporlarına Wa, yerel dilde yaba denilen metamfetaminle hapların üretildiği başlıca yerlerden biri olmakla suçlanıyor. Ziyaret programımız içinde ne yazık ki metamfetamin üretilen yerler yok. Ama refakatçılarımızı Adalet Bakanı Lee San-lu ile görüşme ayarlamaya ikna ediyoruz. Bakan şaşırtıcı bir şekilde açık sözlü davranıp bize metamfetaminin üretiminin hala büyük bir sorun olduğunu ve sadece bu yıl 2 ton hapın ele geçirildiğini söylüyor. Bakana göre bunun suçlusu ise yabancılar. İnanması güç ama bakan yerli halk yaba yapmayı bilmiyor diyor. İçindeki maddeler Çin, Hindistan ve Tayland'dan getiriliyor. Üretimi ise burada yapılıyor. Biz kurbanlarız. Bakana daha fazla soru sormak istiyoruz. Ama refakatçılarımız içeri girip bize bugünlük işimizin sonuna geldiğini söylüyor. Akşam korumaları atlatarak eyaletin başkenti Pangsan'da rehbersiz bir tura çıkıyoruz. Nesli tükenmekte olan hayvanlara ait parçaların satıldığı dükkanlar. Dolaşırken Wa'daki yasa dışı işlerin uyuşturucu haplarla sınırlı olmadığını görüyoruz. Hemen her sokakta nesli tükenmekte olan hayvanlara ait parçaların satıldığı bir dükkan var. Kaplan dişi ve kapataları, fil dişleri, karınca yiyen derisi, bu dükkanlarda açıkça satılan bazı parçalar. Kasanın arkasında duran görevli, müşterilerinin çoğunun Çinli olduğunu ve Wa dışına gönderilenlerin rahatça yapılabildiğini söylüyor. Wa Dışişleri Bakanı Za Guang. Myanmar'ın en ünlü yaban hayatı pazarı Mae Lok'la buraya yaklaşık 100 kilometre mesafede. Pangsan ise bu işe çok daha organize yapılıyor. Satılan parçalar da çok daha lüks ve pahalı. Bu ürünler tezgahlarda değil, süpermarketlere benzeyen dükkanlarda satılıyor. Burası Çin'deki karlı marketlerle açılan bir kapıya benziyor. Dükkanları cep telefonlarımız ile gizlice kameraya çekiyoruz. Myanmar'ın en büyük kenti olan Yangon'da döndüğümüzde çektiğimiz görüntüleri Doğayı Koruma Vakfı'na Nick Kors'a gönderiyoruz. Cox, görüntüler bu pazarın sandığımızdan daha büyük olduğunu gösteriyor diyor ve devam ediyor. Nesli tükenmekte olan hayvanların vücut parçalarının işlenerek lüks dükkanlara satıldığını görmek bu sorunun hala yerinde durduğunu kanıtı. Bu ürünlere yönelik hala büyük bir talep ve çok fazla para veren insanlar var. Wa'nın yemyeşil dağlık alanlardan oluşan bir doğal yapısı var. Wa'lı yetkililer nesli tükenmekte olan hayvanlardan yapılan ürünleri ticaretini kendi sorunu olarak görmüyor. Dışişleri Bakanı burada bu hayvanlardan yok. Tüm ormanlarımızı kauçuk ağacı dikmek için kestik diyor. Bu sözler Wa'nın bir özeti gibi.
ulusal ve uluslararası yasalarla bağlantıları olmadan kendi yasalarıyla yaşıyor ve bunu değiştirmek istemiyorlar.